Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifim var. Yalancı tavuk göğsü. Adı yalancı ama kendisi gerçekten çok hakiki, çok lezzetli, yapılışı da çok kolay. Hadi buyurun geçelim tarife. Tenceremin altını yaktım, ocağıma aldım. Tam tamına 150 gram tereyağım var. İkiye böldüm. Yarısını önce tencereme alacağım. Bu önemli bir nokta. Tereyağımın hepsini tencereye koymuyorum. Yarısını alıyorum ve güzelce eriteceğim tereyağımı. Tereyağım eridi. Şimdi 200 mililitrelik su bardağından bir su bardağı unumu koyuyorum ve sürekli karıştırarak unumu bir 3-4 dakika kokusu çıkana kadar, biraz sıvılaşana kadar kavuracağım. Ama sürekli karıştırmak önemli ki hem un yanmasın, çok fazla kararmasın, hem de acı tat vermesin diye. Yaklaşık bir 2-3 dakika kadar unumu güzelce kavurdum ama kavururken altı kısık ve sürekli de karıştırıyorum. Çünkü unun yanmaması önemli olan, aynı un helvası yapar gibi. Yanmadan, acılık vermeden güzelce sıvılaşması önemli. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel sıvılaştı un. Şimdi bu aşamada hemen yine altı hala kısık 1 litre sütümü güzelce yavaş yavaş ve karıştıra karıştıra ilave ediyorum. Hiç topak olmasın diye kavurduk zaten, fazla topak olmaz. Ama yine de güzelce çırparak kaynatıyorum. Bu aşamada artık şimdi ocağımın altını açıyorum tekrar. Kaynama noktasına gelecek şekilde. Birkaç dakika karıştırıyorum. Sonra şekerimi ilave edeceğim. Buraya kadar herkesin yaptığı tavuk göğsüyle kanımca aynı. Ama benim tavuk göğsümün sırrı sonunda. Sonuna kadar izler görürseniz farklılığı anlayacaksınız. Şimdi hemen 1,5 su bardağı, yine aynı su bardağımdan 200 mililitrelik su bardağımda şeker ilavesi yapıyorum. Arzu edenler bir su bardağı koyabilirler. Daha tatlı sevenler 2 su bardağı yapabilir. Ama ben 1,5 su bardağındaki tadı ve kıvamı sevdiğim için 1,5 su bardağı koyuyorum. Şimdi sürekli karıştırarak yüksek ateşte kaynatıyorum. Fokur fokur kaynayacak, yoğunlaşacak. Bakın gitgide muhallebim koyulaşmaya başladı. Kaynama noktasına yaklaştı ama hala çırpıcımla çırpmaya devam ediyorum. Hiç bırakmıyorum. Hele koyulaştığı zaman altının tutması daha kolaylaşır. Koyulaştı diye, kaynadı diye sakın bırakmayın. Evet, fokur fokur kaynadı muhallebimiz. Gayet de koyulaştı. Hemen şimdi altını kapatıyoruz, yan tarafa geçiyoruz. Geldik işte püf noktasına. Normalde herkes sadece şekerli ve vanilya koyup mikserle bir 2-3 dakika çırpıyorlar. Ama bunun asıl esprisi bu kalan yağla çırpmak. Bu yağ oda sıcaklığında erimemiş halde tatlının içine girip mikserle çırptığımız zaman sanki gerçek bir tavuk göğsü gibi ip sakızlığın ötesinde ip ayrılıyor. İp ayrılmasının tek sırrı da bu arkadaşlar. İsterseniz mikserle yarım saat çırpın, içine yağ atmadan çırptığınız zaman, yağını sonradan koymadığınız zaman o kıvama gelemez. İşte o yüzden bunun sırrı bu olduğu için biz bu şekilde hemen tatlımızı çırpmaya başlıyoruz.
Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar çırpacağım. Sonundaki kıvamı göreceksiniz. Normal muhallebi, yoğun katı muhallebi kıvamından sakız gibi, ip içinde sanki gerçek tavuk göğsü varmış görünümüne gelecek. Çünkü gerçek tavuk göğsü tatlısının içerisinde haşlanmış tavuk göğsü vardır. Biz de bu görünümü sağlamak için ve daha kıvamlı, lezzetli olması için yağı sonradan ekliyoruz. Şimdi biraz ben çırpayım, görüşelim çünkü çok ses yapıyor. Şimdi bir borcam fırın tepsimin içerisine bir miktar su aldım, soğuk su ve güzelce çalkalıyorum içinde. Hemen boşaltıyorum. Bu su önemli. Bu suyu ihmal ederseniz tatlınız çok fazla yapışabilir içine. Şimdi hemen tatlımı boşaltıyorum. Ben kalın olsun istediğim için, çünkü kalın seviyorum bu tatlıyı, küçük bir borcama boşalttım. Ama arzu ediyorsanız, ince olsun istiyorsanız daha geniş bir borcama boşaltırsanız dilimleriniz daha ince olacaktır. Dediğim gibi ben kalın kalın seviyorum. İşte yalancı diyoruz ama gerçek tavuk göğsüne benzemesi için kalın bir dilim almak için de böyle dar bir borcama hemen boşaltıyorum. Biraz şöyle hemen spatulamla dans ettirerek şeklini düzeltmeye çalışıyorum. Biraz salladım. Bu şekilde oda sıcaklığında yaklaşık bir yarım saat, bir saate yakın soğuyacak. Yarım saat buzdolabıma koyacağım ve ondan sonra servis edip dokusunu size göstereceğim. Evet, tatlımı yaklaşık bir saat dışarıda, yarım saatte buzdolabında dinlendirdim. Daha çok dinlense daha iyi olur ama videomu çekeceğim için çok dinlendiremedim. Bakın çok güzel hareket ediyor. Şöyle tatlımızın kenarlarına bastırdığımız zaman ayrıldığını görüyoruz. Şimdi hemen bir tabağa tatlımızı ters çevireceğiz. Bakın çok kolay bir şekilde kendini bıraktı. Hiç zorlanacak bir şey yok. Şöyle yavaşça hemen çekiyoruz. Çünkü borcamımızı çok güzel ıslattık. Islattığımız zaman hiç sorun olmadan da gayet güzel çıkıyor. Şimdi hemen dilimler halinde keseceğim. Şöyle 3'e bölüyorum. Bıçağımı biraz ıslattım. Kestikten sonra da burası önemli yapışmaması için bıçağımı bir peçeteyle temizliyorum. Tekrar bıçağımı ıslatıyorum ve diğer dilimimi kesiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde dilimleyip hemen servis edeceğim ve size dokusunu göstereceğim. Bıçağımı silmeyi ihmal etmiyorum. Çünkü bıçağın üzerinde kalan tatlımız yapışır, kesmeyi zorlaştırır. Ne kadar güzel bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Bıçağı çekerken bile tatlım geliyor, lastik gibi. Uzayan, içinde ipliksi kıvamları olan bir tatlı olması gerekiyor zaten. O yüzden tavuk göğsü, yalancı tavuk göğsü deniyor. Şimdi hemen tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz nasıl sarkıyor, çok güzel. Tam kıvamında olmuş, üstelik çok fazla bekletemediğim halde. Hemen şöyle sıyırıyoruz ve o tavuk göğsünün katlanmış havası da gelmiş oluyor. Biraz süslemek istiyorum. Bir adet kahve kaşığımı ve bir tane de çatalımı tatlımın üzerine koyuyorum. Zaten tarçın çok yakışıyor. Tarçınla yemeği öneririz. Kaşığımızı yavaşça kaldırdığımız zaman kaşığımızın ve çatalımızın böyle şeklini almış oluyor.
Hemen diğerine de yapıyoruz aynı şekilde. Tarçınımızı serpiyoruz. Tarçınla hem daha sağlıklı şeker açısından hem de lezzet açısından. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Tatlımız hazırdır. Size bir de hemen şeklini göstereyim, iç dokusunu. Evet, size şimdi iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın nasıl güzel, sakız gibi çektikçe geliyor, yapışkan ve lif lif. Şu kıvam olması gerekiyor arkadaşlar. Sanki içinde gerçek tavuk göğsü varmış gibi. Ve hemen tadına bakmak istiyorum sizin için. Hiç abartmıyorum. Gerçek tavuk göğsünden hiç farkı yok. Çok çok lezzetli olmuş. Biliyorsunuz tavuk göğsü pastanelerde içinde haşlanmış gerçek tavukla yapılır. Bu yalancı tavuk göğsü olmasının sebebi de bu zaten. İçinde tavuk olmaması. Umarım tarifimi siz de evinizde denersiniz. Çünkü gerçekten yapılışı çok kolay, çok pratik ama lezzeti şahane. Arada bir böyle kaçamaklar yapmak gerekebilir. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik. Gerçekten çok kolay ve pratik, kolayca hazırlanabilecek bir tatlı. Görseliyle de, lezzetiyle de tüm sevdiklerinizi mutlu edebileceğinizi tahmin ediyorum. Yapılışı kolay olduğu için sakın üşenmeyin. Yorumlarda bazen bana soruluyor margarinle de yapabilir miyim diye. Herhangi bir şekilde önermesem de margarinle de yapabilirsiniz. Tereyağla olması tercih sebebimdir ama tabii ki. Bu arada bu tarifi Almanya'dan beni izleyen çok sevdiğim değerli canım Fatma Hanımcığım dün istemişti. Onun için çektim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım Fatma Hanımcığım bu videomu beğenir ve evinde hepiniz denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, hala kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman bizden tamamen haberdar olursunuz. Hiçbir videomuzu da kaçırmamış olursunuz ve aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Bana desteğe devam etmek istiyorsanız eğer videolarıma emoji de olsa ufak tefek yorumlar yaparsanız, sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız videolarımı gerçekten size minnettar kalırım. Çok çok teşekkür ederim. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.